Karavan yapımı ikinci videomuzdan herkese merhabalar. Heyecanlıyız. Çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu an bir hafta doldu. Aracımız kapalı bir şekilde herhangi bir toz ve çizilmemesi için kapatıldı. Şu an onu görmüyoruz. Siz de görmüyorsunuz. Sürpriz bir şekilde devam ediyoruz. Şu an açamadım. açamazsın. Öyle bir kapattık ki. Burada. Şuradan şöyle bakalım azıcık. Selam versin oradan. Ne kaldı? Herkese merhabalar. Şu anda neredeyiz? Şu anda denemek için balkon yapacaktık biliyorsunuz bir tane. Fikstürümüz yapılıyor şu an. Fikstürümüz yapıldı. Şu an pek bir şeyimiz kalmadı. Şimdi bunun alüminyum siparişi verildi, üretiliyor. Alüminyumu. Evet. Bu komple alüminyum bir kasa olacak kilodan kâr etmek adına. 170'e yok 270'e 150 bir balkonumuz olacak şuradan. Evet. Şu aradan Bu aşağıdan kaset şeklinde balkonumuz böyle çıkacak. çıkacak inşallah. Çünkü şu şekilde düşündük. Şimdi tutar mısın? Tutarım efendim. Bizim kapımız burada. Ben mutfaktan bir şey yaptığımızda oradan aşağıya tabakları, tencereleri taşımamız çok zor. Yüksek kasamız var. Arazide de yamukluklar olacak. Ya biliyorsunuz zaten bunları. Bu şekilde olmasın diye buradan bir kaseti açalım. Burada balkonumuzda yemeğimizi yiyelim, içelim diye düşündük. Çok da güzel olacak Evet. bence. En sevdiğim, tasarımda en sevdiğim kısım balkon kısmı. Projemizde birkaç gün aksaklık oldu benim yüzümden. Evet, sebebi sadece şu kısımdı. Taha bu açının, burası geliyor ya şöyle, burada öpüşüyor bunlar. Bu aslında buradaydı. Burada böyle bir Burada düz alan böyle vardı. bir Aslında geçiş vardı. Buraya böyle stop lambaları falan geliyor normalde. Gelemiyor. Hayır canım, ufacık böyle bir geçiş var orada. Ama normalde burası düz olsaydı stop lambası Hayır, var mıydı? stoplar buradaki depoya takılacak bebeğim. Birazdan kahverengiden Ama bu bakarız. şekilde olması daha güzel oldu. Kesinlikle çok daha güzel bir görüntü olacak. Fark ettiyseniz burada 74 model steering var, artık yok. Tamam, vedalaştık onu. Ama onun videosunu çekeceğiz. Gerçekten çok güzel oldu. Ben sürprizi bozulmasın diye çekmedim. Birkaç işi var, bitsin ondan Evet, sonra. Bir de şu an işte motoruyla alakalı bakım görecek. Ondan sonra da video çekeceğiz. Ben şu anda şurada şu açıda bir stepne istiyorum. Evet. Onun için bir mücadele veriyorum. Çok güzel bir stepne çizdi. Yani step'e tutup step'ye. Stepye. Bana bir de diyordun ki, ne diyordum ben? Stepna. Hayır. Steple diyor. İsteple. Stepne. Evet, daha isteple diyor. Şuraya bir stepne tutacağı çizdi. O kadar güzel ki inşallah olur. Onu biz aracın yan tarafındaki stepne tutucuyu alıp oraya bir yakıt deposu yapmak istiyoruz. O yüzden stepneyi tavana koyamıyoruz. Dedim ki neden arkaya koymayalım? Zaten yüksek, şu açıda durabilecek bir şey tasarlayacağız. Biraz çizdim ama onun için birkaç gün vakit ayırmam gerekiyor. Şu an burada işler hızlı. Bir yandan şeyi bekliyoruz. Yalıtımımız şu an kargoda, dağıtımda. Yalıtım malzememiz gelecek. Evet. Mobilyalarımız basılıyor. Çok hızlı ilerlediğimiz için ona yarın vakit ayırabilirim belki. Mobilyaları gösterelim mi? Bakayım kamerada nasıl gözüküyor şu an? Şu an kamerada hiçbir fark gözükmüyor. Aslında bu beyaz, bu da mint yeşili. Ama çok fazla güneş vurduğu için. Mutfağı kullanmak istiyoruz. Sadece mutfak kısmında kullanacağız. Beyazlar da karavanın kalan kısmında olacak. Şurada bak, gel bak. Şimdi şurada daha iyi gözüküyor galiba. Nerede? Şurada. Bak şunda. Şu. Bu beyaz. Ha şu. Hayır bu bizimki değil de şunu belki yakalarız dedim. Şimdi karavanımızın yapımı devam ederken biz bazı alışverişlerimizi de tamamlıyoruz. Evet. Maliyet konusunda sorularınız olmuş. Ben hepsinin maliyetini tek tek not ediyorum. Muhasebecimiz Dilara. Evet. Her şey yazıyor malzemeleri tek tek. geçen hafta biz aslında birçoğunu aldık. Ödemesini İki partide bir 3.000 euro ödedik 11 liradan. 11.06'dan 3.000 euro ödedik. Sonra 12.40'tan bir 3.000 euro daha ödedik. Kalan 5.500 euro borcumuz var şu anda. Yeni bir malzemeler daha aldık. Evet. Daha da alacağız. Aldık, Truma kombi aldık dizel. O da 5.500 euro gibi fiyatı vardı. Onun da ödemesini şu an yapmadık. Durdurduk. Euro'daki böyle anlık hareketlerden dolayı şu an biraz daha düşüyor. Pazartesi günü ödeyebiliriz onu. Daha mantıklı olur. İnşallah. Bu arada çok fazla işte maliyet diyorsunuz.
tahmini bulunan var mı? Ben 900 bin liraları araçla beraber bulur diyordum. Ama sanki milyonu geçecek, 1 milyonu bulacak gibi. Yapacak da bir şey yok yani. Devam ediyoruz, seviyoruz ve bunu hayalimizdi, istiyorduk. Evet. Her şeye katlanacağız bakalım. Lastik konusunda da önerileriniz olmuştu. O konuda da fiyatta birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü geçen hafta aldığımız fiyatların üzerine bu hafta neredeyse bir 10 bin lira fark Evet, geldi. yani fiyat aldım, bir lastik eksikti, 4 lastik var dedi. Sonra bir lastik geldi ama fiyat değişti dedi. Biraz daha bekleyeceğiz bakalım. Şu anda da bu 335-80-20'de lastik yok piyasada. Yurt dışından geliyor birçoğu. O yüzden insanlar da kara borsa yapıyor sanırım. Var diyor, yok diyor. İşte bulurum ama şu fiyattan olur diyor. Ben de biraz beklemek istiyorum. Şu an zaten araba burada duruyor. Evet. Lastik için acelemiz yok. Yaklaşık bir ayımız var Evet. yani. Bu arada karavanımız bir ay kadar bir süre sonra inşallah Evet. bitiyor. Şöyle ki... Bir aydan daha hızlı bitiyor. Bir ay sonra boyanmış, malzemeleri takılmış Evet. olacak. Çok hızlı çalışıyoruz 8 burada. Ocak'ta Teşekkürler Seyyah. 8 Ocak'ta başlayacak olan TÜYAP'ta Karavanist Fuarı'nı duymuşsunuzdur. Biz orada olacağız Unimog'la birlikte. Hepinizi bekliyoruz. Bu arada biletlerinizi de şimdiden mutlaka online olarak temin edin. Çünkü fuar başladıktan sonra biletler ücretli olacak. Şimdiden Şu alırsanız. an ücretsiz bir şekilde Evet, ücretsiz. talep edilebiliyor. Arada bir Instagram'dan ben linki paylaşıyorum. Yine bu hafta da paylaşırım. Biter mi dersin? Karavan mı? Bittiği kadar yani. Bittiği kader mi? Yok ya, bitiyor. Adamlar mobilyayı bastılar. Doğru. Yani şöyle söyleyeyim, bunun Bir haftada. alüminyumu geliyor. Şimdi 3 gün sonra falan geliyor. Hemen frigo panel mantığında yapılacağı için 3 günde basıldıktan sonra şöyle söyleyeyim, 5-6 gün sonra şunu görmüş olduğum şey komple kapalı olacak. Evet. Kapısı açılacak, camı açılacak, onlar takılacak, mobilyası yapılacak, tesisat derken 10-12 gün sürer dedi Sefa Bey. Evet, haftaya mobilya kısmına giriyoruz inşallah. Yani Orada biz çok de iyi. çalışırız biraz. Aynen. Şimdi bu gri Unimog'ta olan ama Taha'nın o kısmı İstemediğim İstemediği bir olay kısmı. var. Şu birleşim yeri bizde direkt buradan devam ediyor. evet. Daha güzel bir görüntü olabilmesi Bak dediğim adına. gibi o bunun adı ne? Stop. Stop'u bak gördüğün gibi buraya koymuşlar. Benim demek istediğim buydu sana. Hayır bebeğim, bak bunda çok fazla bırakılmış. Kahverengi de orası bu kadar. Tamam. Oraya stop sığmıyor. Bizim şuraya dolap yapacağız ya, biz stopumuzu dolaba koyacağız aşağıya. Onun bir yükseklik Hayır. şeyi yok değil mi, sınırı? Hayır. Herhangi bir şurada burada olma. Arkada stop olsun yeter. Tamam. CE belgeli. Evet. Yani benim için de hani göze daha güzel görünen bir şey olacak burası. Mobilyalarımız burada basılıyor bu arada. Bunlar bizim. Bu arada sanırım az önce bizim size beyaz ve mint yeşili diye gösterdiğimiz iki renk vardı ya. Onların ikisi de beyazmış. Şimdi usta geldiğinde yeşil belki başka bir yerdedir, soracağız onu. İki renk körü mint yeşili zannettik beyazı. Değilmiş. Evet ama bulamadık onu şu anda. Belki de bunların arasındadır, biz şu an fark edemiyoruzdur. İşte geliyor özel harekat. Bu arabayı hatırlayanlarınız olabilir. Bu araba... Bizim arabamızın kardeşi bu. Aynen, kardeş araba. Aksaray'dan birlikte aynı tırda geldi. Birbirimizi tanımıyorduk ama Sonra çok Yavuz yakın abi- dost olduk Yavuz Aynen. abiyle. Yavuz abi de aracını yaptırmaya karar verdi. Bizden sonra sıraya girdi. Çok da özel bir rengi var. Defender 2021 yeşili. Şimdi şöyle bir şey soracağım sana. Efendim. Defender. Bir sürü söylemini duydum. Hangisi doğru? Bir de Hiçbir şeyde fikrim yok. Unimog. Bir sürü farklı söylemini duydum. Öyle. Defender'ın ve Unimog'un. Yani- Unimog biz de yanlış söylüyoruz ama o bir ağız alışkanlığı. Unimog. Ama çok da güzel bir yeşili var. Hatta Yavuz abi şey yapmış. Bunu yapmalıydık bence. Şu arka camları iptal edip komple orayı yalıtımla kapatmış. Camları kapatmış saçla. Hani ses almasın diye. Zaten buraya karavan gelince onlar kullanılmaz olacak. Onu yapmalıydık aslında ama Benim sonrasında. ilk çalıştırdığım Evet, senin Aksaray'da bindiğimiz ilk Unimog. Bu o zaman orada hazır boyalı bir şekilde bekliyordu, hatırlıyor musun? çok güzel bir renk ama. Kesinlikle çok güzel. Yeni çıktı zaten bu yılda.
Efsane. Burada da bir karavan olmayı bekleyen GMC var. 4x5. Çok güzel olacak. Evet. Efsane bir proje olacak. Yalıtım malzememiz geldi. Kargosuna bakın. 796 lira. Teşekkürler. Yalıtımdan kısaca size bahsetmek istiyoruz. Bu yalıtımı bize geçen yıl Erzurum'da Mehmet Arif Çavuşoğlu ile tanışmıştık. Çok da aramızda iyi oldu. Seviyoruz. Gras Group Company şirketin sahibi bize bunları hediye etmek istedi. Dedi ki madem karavan yapacaksınız, böyle bir planınız var dedi. Kullanmanız gereken yalıtım bu. Biz de böyle 1 yıl önce tanışmıştık. 1 yıldır da hep bu malzemeyi zaten bir gün karavan yaparsak, ünümü aldıktan sonra da bunu yaparız diye konuştuğumuz için araştırdığımız bir üründü bu zaten. Tanıştığımızda da hemen bize numune göndermişti. Ben bunu suyun altına soktum. Bir hafta beklettim. Bir sürü çeşitli şeylerde kullandım. Yani almıştık ama biz aslında Ocak'tan itibaren hani bir gün ileride karavan yaparsak diye bu malzemeyi zaten hep böyle konuşuyorduk, test ediyorduk. Eksi 40'a dayanıklı bir ürün 3 santim kalınlığında. 3 santim kalınlığında olan eksi 40'a dayanıklı. Biz onu kullanacağız. Sağlık sektöründe kullanılıyor. Organ taşımacılığında, işte tiyatrolarda, otomobillerde ses yalıtımı olarak da kullanılıyor. Alev almıyor, yanmıyor. Bu çok önemli bir detay bizim için. Antibakteriyel ve antikanserojen, kokusu yok kesinlikle hiçbir zaman. Bu sebeplerden dolayı biz bunu tercih ettik. Yani çok da heyecanlıyız aslında. Özellikle şu soğuk eksi 40. Arif abi de Sovyetlerde, Rusya'da asfaltın altında, binaların içinde kullanıldığını anlatınca dedik ki aha aradığımız malzeme bu. Evet. Hem ince hem de işimizi görebilecek bir şey. Aynı zamanda bu sönmeyen bir malzeme. Atıyorum bundan 10 yıl sonra da duvarımızın içinde bu malzememiz asla sönmeyecek bizim. Hiçbir zaman titreşimden ondan bundan sonra formunu hiçbir şekilde kaybetmiyor bu malzeme. İçeride bizim işler devam ederken buraya bir tane karavan geldi. Daha doğrusu gelmiş biz burada yokken. Müşteri bu aracı daha önce yaptırmış ama rengi beyazmış. Böyle değiştirmek istemiş. O yüzden burada tadilata geldi. Şimdi biz çok beğendik. İçi gerçekten çok geniş, çok ferah. Size göstermek istedik. Mercedes Sprinter 2010 model 4x2 bir araba. İçine bakalım isterseniz. Ta 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 tam. İlk defa görmüş gibi yapayım dedim ama daha önce görmüştüm. Yapamadım. Çok güzel ya. Çok geniş, çok büyük. Keşke Ünimoğlu'muzun kasası da bu kadar olsa. Evet. Şu anda Mercedes Sprinter aracın içindeyiz. 2010 model bir araç. Kopya çektim. Yeni çıktı boyadan. Yanlış bilgi vermemek için kağıda yazdım. Çünkü çok beğendik aracı. Evet, gerçekten çok beğendik. Bizim daha önceden de Sprinter böyle hayalimiz vardı 4x4'ü. Bu 4x2'si biraz da şasisini uzatmışlar bu karavanın. Bu biraz kulis karavan tarzında yapılmış. Bizim istediğimiz aracı bütünlüğünü bozmuyorduk. Yükseltip lastik koyuyorduk. Tanıdığı bir ismi, hem kulis hem de böyle minik bir yaşam karavanı diyebiliriz. Kulisinde kullanıyormuş. Bir sanatçı arkadaşımızın. 5.30 kasa boyu var. Gerçekten çok büyük. Bizim Unimog 3.90. 3.90. Bitmiş hali. Evet. Arada çok büyük fark var. Bu da zaten böyle ferahlık anlamında yansımış. Bizim Unimog'da içerinin kasa genişliği 2.20 olacak. Bununki 2.30. Genişlik anlamında da çok güzel. Ayrıca zaten yatak kısmını da aracın Alkovenli tarafı. Alkovenli yapmışlar. Ön tarafta yatağı. O yüzden burada sadece oturma grubu. Oturma grubu var. Mutfağa zaten ihtiyacı yok kulis olduğu için. Şurada da konser öncesinde ve sonrasında yaşam alanı olarak tasarlanmış. 2 kişilik aslında bu kulis aynı zamanda. Böyle göstereyim. Makyaj. Orada ışık mı var ya? Nerede? Şurada. Bunu nasıl çalıştıracağız acaba? Dur, şuraya bas. Bas. Yeah! Bak hem beyaz hem sarı. Vallahi bunu yeni keşfettik. Saçımı yaptığımda böyle arkasını görebilirim. Göremedim. Şurada da var aynısından. Güzel dolaplar çok büyük ve çok derin.
Aşırı büyük. Kapattığımızda da aynayı çok hoş duruyor bence bu ahşap kısmı. Bunların hepsini Seyyar Mobil kendi yapıyor burada. Ama bizim daha önce baktığımız Sprinter, biz orijinal kasasını bozmadığımız için 195 eni vardı falan, yüksekliği 2 metreydi, böyle dar bir araba oluyordu. Evet. 4x4 bir Sprinter alsak kesinlikle alkovenli arazi yaparım. Çok güzel abi. Bu arada da yine bir sahne öncesi için kulis bir yer var. Burası aynı zamanda gizli lavabo Dilo. Ocak tabii ki, çay falan. Az önce hatta videoda o yüzden dedim kulis olduğu için mutfağa gerek yok. Hayır, var gizli ama. Çok gizli. Zaten çok fazla Yine burada çok büyük eşya dolapları. Tam yaşamlık aslında. Bu kapağı açtığımızda ışık yanıyor değil mi? Evet. Ama kapanınca da kapanıyor. Test için gir içeriye, ben kapatayım. Kliması var, buzdolabı, ev tipi. Fırında Tabii da ki. öyle sanırım. Evet, Abi keyfi için her şey koyulmuş. burada da Öyle bir duşu, tuvaleti, mutfağı var. tuvaleti majoratörlüymüş. Do not disturb yazıyor orada. Söylemediğim bir şey var mı kopya kağıdımda? Kavak kontradan sandviç panel şeklinde yapılmış. 400 litre temiz su deposu varmış. Ben çok beğendim. Geniş geniş, ferah ferah. Nasip Harika. olur mu be? Olmaz. Elbet bir gün. Niye yaşlanınca? Böyle büyük arabalarda arazi kabiliyeti hiç Ya bunda hiç arazi yok bebeğim. direkt Yani bu şehir dolaşabiliriz. şehir Kamp içinde. yapabiliriz. Olur yani, neden olmasın? Elbet bir gün diyelim. Şimdi bizim yalıtımımız geldiği için hemen artık basılacak bizim panellerimiz. Paneller bir gün basılacak. Ertesi gün bekleyecek. Ondan sonra bir gün sonra da basıldığı yerden, ne denir ona? Basıldığı başlanacak. Evet, basıldığı yerden alınacak ve direkt bizim artık karavanımızın kasası kapanmış olacak. Ve ondan sonra da hemen biz Koluman'a gideceğiz. Kabinimizi de, arka kabini de Koluman boyayacak. Ve böylece sadece artık içinde mobilya ve su, elektrik tesisatı kalmış olacak. Bizim videolarımız şöyle olacak. Yaklaşık bir ay, yani 40 gün kadar sonra sizinle artık herhalde karavanımız bitti diye bir video paylaşırız. Çünkü TÜYAB'a yetiştirmeye çalışıyoruz biz karavanımızı. O sebepten de hızlı ilerleyeceği için videolarımız böyle şey olmayacak. Hani karavanda su tesisatı yaptık. 40 dakika bir video Öyle olmayacak. O hafta ne yaptıysak sizinle her şeyi paylaşacağız. Ayrı ayrı videolar değil, bir bütün halinde ilerleyecek. O zaman 3. videoda kabinin ortaya çıkmış haliyle hep birlikte görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakınız. Evet, bir sonraki haftayı biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.